Sadece birkaç damlasıyla cildinizi çok güzel yenileyeceğiniz, aydınlatacağınız havuç losyonunu yapıyoruz bugün. Lekelerden kurtulacağız, sivilce ve siyah noktaları gidereceğiz. Aynı zamanda cildimizi toparlayacağız, daha pürüzsüz, daha taze, daha canlı bir cilde kavuşacağız arkadaşlar. Elimizdeki malzemelerle yapacağız hem de bunu. Ben bugün bu aloe vera'ya kıyacağım. Böyle 6-7 santim ileriden kesiyoruz. Neden? O kadar güzel bir bitki ki kendini bile onaracak. Bakın böyle kopardım. Orası kendini kapatıp iyileştirecek. Tekrardan büyümeye devam edecek. Bu şekilde dik bir şekilde bardağımın içerisine koyuyorum ki o fazla sarı sıvıyı atabilelim. Çünkü lateks cildimizde hassasiyet oluşturabilir. Bunun önüne geçebilmek adına o sarı sıvıyı bakın bu şekilde kolay bir şekilde alıyorum ve yaprağı yıkadım, kuruladım. Şimdi bunun içerisindeki o güzel jeli almaya geldi arkadaşlar. Artık biliyoruz aloe vera jeli nasıl elde ediliyor. Kenar kısımlarında o dikenli yapıyı çıkartıyorum ve ortadan ikiye açıyorum. Ne kadar güzel geliyor. Sadece bu jel bile o kadar etkili, o kadar faydalı ki bu şekilde bıçağın arka kısmıyla aloe vera jelimi alıyorum. Bir damlasını bile araya vermeyeceğim. Tabii ki bu güzel bitkinin kabuklarını da buzdolabında bekletebilirsiniz. Hemen atmayın. Ellerinize, yüzünüze kullanın arkadaşlar. Artık söylemiyorum. Kanala abone olup bildirimleri lütfen açın. Alt yazılar sekmesinden de istediğiniz dilde seçerek videoyu sessize alıp yazıları da takip edebilirsiniz. Çatalla da aloe vera jelimi pürüzsüz hale getirdim. Bir kenara aldım. Şimdi diğer güzel malzeme o ne? Pirinç. Arkadaşlar pirinci ben un haline getireceğim. Pirinç unu elde edeceğim. Bunun için de böyle bir karıştırıcım var. Bunu kullanacağım. Diyorsanız ki ben de böyle bir ürün yok. Ne yapabilirim? Havanda dövebilirsiniz. Öğütücüden geçirebilirsiniz. Veya direkt pirinç unu da kullanabilirsiniz. Ama tercihen ben bu tarifte özellikle pirinci kendim un haline getiriyorum. Çünkü kullanım çok daha güzel oluyor. Hem daha doğal oluyor hem de sürerken peeling etkisinden faydalanabilmek adına ben gerçek pirinci un haline getirmeyi size de tavsiye ediyorum. Ama yoksa pirinç unu da oldukça işinizi görür arkadaşlar. Yaklaşık 2 yemek kaşığı pirinç unundan kabıma aldım. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. 4-5 yemek kaşığı da sıcak su ekleyin arkadaşlar ve bunu bir kenara alın. Bekleteceğiz. Yumuşayacak. Eğer kremsi olsun diyorsanız bunu uzun süre bekletin. Bir 15 dakika bekletin. Ve geldik diğer malzemeye. Havuç. İşte temel malzememiz havuç. Yıkadım. Kabuklarını almıyorum. Güzelce temizledim ama isterseniz gene bunu kullanın. İsterseniz rende de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu ürünü çok seviyorum. Gene bunu kullanacağım. Çok pratik olacak. Üzerine gül suyu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da gül suyu ilave ediyorum. Ben havucun suyunu alacağım. Bu tarifte sadece suyunu kullanacağım. Süzgeç yardımıyla da bu şekilde suyunu elde ediyorum. Eğer daha kremsi bir tarif elde etmek istiyorum, havucu krem şeklinde kullanayım istiyorum diğer malzemelerle birleştirip diyorsanız üzerine biraz sıcak su döktükten sonra suyunu alın. Ama ben bunu bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. 1 yemek kaşığı havuç suyunu kabıma aldım. Şimdi sıra geldi diğer güzel malzemelerimizle havuç suyunu buluşturmaya. 1 yemek kaşığı dolusu da bakın aloe vera jelimi az önce çıkartmıştım. Üzerine bunu ilave ediyorum. Ve az önce pirinç unumu elde etmiştim. Biraz sıcak suda bekletmiştim. Üzerine un ilave ediyorum. Bakın dediğim gibi eğer diyorsanız ki ben krem istiyorum, o zaman karışımı biraz daha yoğun yaparsınız. Pirinç ununu arttırırsınız, biraz daha fazla koyarsınız. Aynı şekilde aloe vera jelinde 1 yemek kaşığı da bal ilave ettim. Gül yağı, biraz kendimizi şımartalım. Biraz daha neme doyalım, kırışıklıklarımızı açalım. Yaklaşık 10 damla da gül yağı ilave ediyorum. Ama yoksa gerekmiyor arkadaşlar. Üzüm çekirdeği yağı da ilave ediyorum ben. Yani kırışıklıklar, sarkmalar,
bu tarifle gerçekten çok güzel tedavi edilebiliyor. O yüzden üzüm çekirdeği yağı, özellikle 30'un üstündeyseniz çok güzel olacak. Şimdi ben bunu ister çatalla pürüzsüz hale getiririm, İstersem tekrardan bu kullandığım karıştırıcımı aktarıp bu şekilde tamamen pürüzsüz bir losyon elde etmiş olurum. Eğer krem yapacaksan ekle biraz daha pirinç unu, ekle biraz daha aloe vera jeli. Bu arada üşengeçler, aloe vera jelinin bitkisiyle uğraşamam, hazır olmaz mı? Evet, o da çok güzel olur. Ben pirinç ununu direkt pirinç unuyla yapsam, pirinçten elde etmesem olur mu? Olur. Onu da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bunu biraz daha peeling yapsın istiyorum. Böyle bir krem kabına, boş bir şişeye aktarım yapabilirsiniz. Ben huni yardımıyla şişeye aktarım yapıyorum. Çünkü dediğim gibi bu kullanımda losyon gibi sürmek istiyorum ben. Çünkü hem maske gibi sürebileyim, peeling yapabileyim ama ömrü de biraz daha uzun olsun istiyorum. Tek kullanımlık olmasın istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde birkaç damla elime sürdüm, bakın. Neden özellikle pirinci kendim un haline getirdim? Bakın orada küçücük dokular var. O tanecikler var ya, onlar gerçekten cildimi böyle tertemiz yapıyor. İlk kullanımdan itibaren etkiyi çok güzel görüyorum. Yani çok hassas değilse cildiniz, ovalayarak bunu böyle bir güzel yedirerek, masaj yaparak cildinize sürün. Özellikle akşam sürelim. İçerisinde havuç var arkadaşlar. Sürüp güneşe çıkmayalım. Cildiniz hassassa özellikle sakın sürüp güneşe çıkmayın. Sürer sürmez masajınızı yapın. Çünkü onu emecek cilt. Emdi cilt, bunu bir güzel emdi. Artık masaj yapamam. Geçti, bütün cildime temas etti. Bekliyorum ben 1 saat, 1,5 saat sonra cildimden böyle bir fırça yardımıyla çıkartıyorum. O kadar güzel temizliyor ki. Sonrasında ne önerirsin derseniz, ben çok pratik bir şekilde E vitamininden birkaç damla avucuma damlatıyorum. Ve aynı oranda da gül suyu ilave ediyorum birkaç damla. Bunu ikisini karıştırıyorum. İşte yapabileceğiniz en basit ama en güzel kremlerden, nemlendiricilerden biri bu arkadaşlar. Ben bu şekilde gözaltı da dahil olacak şekilde tüm yüzüme bu basit ama süper kremi uyguluyorum. Çok hızlı, gerçekten kırışıklık tedavisinde işe yarıyor arkadaşlar. Leke giderici, kırışıklık önleyici, cilt canlandırıcı havuç losyonumuzu bu şekilde yaptık. Umarım çok daha güzel günler görürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla. Hoşçakalın. Hello my friends. Just 2 or 3 drops of carrot lotion will make your skin look younger. Hope you try and get good results. Take care. Bye bye.